Missouri, in St. Louis, Missouri, in the United States. Okay. Evet, şimdi kursun da. Has everyone introduced? Yes. Okay. We're ready to go. You haven't been? My name is Aydin. I am the interpreter. In fact, how I got involved with Professor Herb Hoofer is another interesting story. I was guiding Linda, the secretary for Professor Hoofer in Concordia University. I was guiding them here. This is maybe like 2-3 years ago. And Linda was with her husband, then Linda Roundtree. And she said that they were thinking of a program that would involve Turkey and religions, which is my specialty as a guide. And I've been a guide for 41 years. I also teach Turkish carpets for 35 years. Those are my specialties. So I was in Claremont University in California about 2 years ago, I think. And I was asked a question by the father of the church, whom I had guided their groups, church groups here in Turkey. And the question was, how should we Christians understand the Muslim faith? So I went to Claremont on that invitation, addressed them for about an hour and a half at the church. And then, with my brother who lives in Vancouver, British Columbia, we drove all the way up and had the meeting set up with Herb Hoofer in Concordia University, Portland. And so we had a meeting there. And that's how we all met. And finally, Herb came here with his wife, and I took them around, and they went on a tour of Turkey. And I guided them over the telephone. Because I was busy here, very busy. And I asked him later on how the tour was, and he said they had the best guide, and I had never done it over the telephone, but you know, when there's need like that, you can do it, because this is the age of communication. So basically, that's how we met, and then your group came in May this year. This is for 4 days, I think you were here, and 2 days they were at the Marmara University for a meeting with the professors. And Professor Bayraktar Bayraklı accepted my invitation, and we met at the hotel on the Asian side, overlooking Harem, part of Istanbul, and we had probably half hour, 45 minutes talk with the members that Brent was with at the time. So then this is the next coming, and that's why I'm here. Evet, we can start. Yes, please. From you, Questions? first of all. It's actually very similar to what you described. We are here from different parts of the world because we hear a lot of voices through media, and we are here because we want to hear firsthand these perspectives from scholars like yourself on Islam and on what is happening in Turkey, in the area of Islam, and what you're experiencing. And so that would be the first question. These last couple days we have visited various spots, as I mentioned moments ago, and seen different emphases and different sort of movements here just in Istanbul on the spectrum of Islamic thought and practice.
And so could you talk a little bit about what is happening here in Turkey? You would like to know why you're seeing different pictures, Yeah, representing different people who call themselves Muslims. and what the implications of those different Why pictures they're acting are. like that. Is that right? Şimdi benim anladığım kadarıyla yani burada ne olduğunu, İslami bakımdan Türkiye'de nelerin olduğunu anlamaya çalışıyor. Öyle değil mi? Hocam ilk defa ben dedim ki siz bütün soruları bitirin, ondan sonra hocam size Yok, anlatacaklarını anlatacak. tek tabii, tek. tabii. Tek tek. Ama önce bu soruları cevaplayacağız. Şu soruyu cevaplandıralım. Yani burada ne olduğunu, Türkiye'de İslami bakımdan ne Neden olduğunu... farklı kıyafetli insanlar var, farklı uygulamalar var? Yani İslam tam olarak nedir? Niye böyle bir farklılık gözüküyor? Bunu öğrenmek istiyorlar birinci olarak. İslam'da insanın ne giydiği önemli değil. It's not important what you wear in the Muslim faith. Önemli olan nokta insanın avret yerlerinin kapanmasıdır. As long as you're decently covered in your Ve sexual parts, bu bütün tabiatta da bu böyledir. Hayvanlarda da, ağaçlarda da var. Hepsinin bir kabuğu vardır, bir örtüsü vardır. yavaş yavaş. This is why it's the same in the nature. Animals are also covered in the same manner with a skin, with a cloth. Bir ağacın elbisesiyle, örtüsüyle, kabuğuyla öteki ağacın kabuğu farklıdır. Each tree has a different outer cover to itself. One tree is not covered the same way like the next tree. Önemli olan insanın iç elbisesi, gönül elbisesi önemlidir der Kur'an. What's most important according to the Quran is how your interior dress is like. Biz buna takva elbisesi deriz. We call this the dress of piety. Şimdi Türkiye'mizde Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisinden alıp öğretmeye çalışıyoruz. Bir değişimin adı budur. Yani Türkiye'de İslam'ı gerçek kaynağından alıp insanlara aktarmak, öğretmektir. His mission is to take Islam from the core, which happens to be the Quran, from the first main source of Islam, and take the message to the people from the source. O zaman biz İslam'ı Kur'an'dan aldığımız zaman o zaman Müslümanlar arasında giysinin önemi kalmayacak. Gayet basit. İnsana insan olarak bakmak önemlidir. Örf adetler din olmaktan çıkacaktır. We have to look at people as they are people, not how they are dressed. We should not take into consideration how people are raised, what their background is, where they come from. As people, we must look at them. So their dress and how they present themselves is rather secondary. Çünkü İslam'ın kendi kelime itibariyle manası barıştır. The meaning of Islam, in true translation, is peace. Bu barış insanın iç aleminde akıl, gönül ve nefis arasında olacak. Sonra ailede, sonra toplumda ve sonra tüm insanlıkta olacaktır. This peace must be within the person, first of all, between his mind and his heart, must be at peace. One must be at peace with himself first, before he is at peace with his family, with his neighbors, and this peace must be transformed into the community, starting from the heart and the mind. Another question? Yeah, I was very interested in the topic of your book. From our
culture, our country, there are many forms of debate and dialogue with regards to the role of women in many parts of the world, in the religious world, in the secular world, in our culture. That dialogue is lively. I was surprised that. May I do this Oh, I'm one? sorry. Go ahead. Thank you. Anladım ama Bizim kültürümüzde bu kadınla ilgili kitabınız bizi tabii çok ilgilendiriyor. Çünkü bir diyalog var. Laik kesimle dini kesim arasında. Ve bu tabii çok önemli bir nokta olarak kadın ortaya çıkıyor bu noktada. Şimdi bununla ilgili sormak istiyorum. Yes, please. So my question is, how lively and how pervasive is the debate within Islam as you see it? Is it a big question? Is it talked about frequently, or I'm just curious as to the scope of the issue in Islam. Bugün Müslümanlığın içinde bulunduğu durumda bu kadın konusu ne derece konuşuluyor? Toplumda bu hangi katmanlarda ele alınıyor? Bu konuda biraz bilgi rica ediyorum. insanlığın başlangıcından bu yana erkekler kadınlara problem yaratmıştır. Kadın her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Fakat birer gidelim. biz Sonra kaçar manası. From the very beginning of humanity, men have caused problems to the women. Ben bu kitapla kadını ne kendi bakış açısıyla ne erkeğin bakış açısıyla Allah'ın bakış açısıyla ele alarak ona gereken yeri vermeye çalıştım. In this book, I didn't look at it. I didn't look at the issue of women from the standpoint of women, neither did I from the standpoint of men, but I looked at it from the standpoint of God, Allah. Çünkü kadını Allah yaratmıştır. Onun nasıl bir hayat yaşayacağını o belirler. Biz belirleyemeyiz. Because Allah has created the women and He decides what kind of a lifestyle the woman should have. Kadınların problemlerinde kadın taraf olmamıştır. Daima erkek taraf olmuştur. Ve problemleri erkek yaratmıştır. Kadın yaratmamıştır. Again, he is saying the same thing. Men is the causer of the problem in this relationship. Kadın değil. Not women. Dolayısıyla biz kadını erkeğin bakış açısından alıp Allah'ın bakış açısına götürmek mecburiyetindeyiz. O zaman kadın mutluluğa erebilir. In order for women to have happier lives, we have to take the perspective of Allah and take her status to that perspective. Çünkü kadın erkeği de doğuran, kadını da doğuran, can veren, süt veren bir varlık. Dolayısıyla bunu biz erkeğin tutsağı haline getiremeyiz. We cannot make women an obsession point for men because she is the one who gives birth both to men and women and feeds them as babies and gives her blood to these babies. Bu nedenle, that's why we wrote this book. Okay. That's the Another starting question? point. Starting point. Another question? Sure. From you? Well, maybe it's a little bit more theological. Speak up, please. Oh, okay, I'm sorry. What would you say in the line of all the prophets, Abraham, Isaac, and going to Isaac, Jesus, and Muhammad, and taking the two now, Jesus and Muhammad, what would be their conversation if Jesus and Muhammad would be together? What do you think would be their main topic of conversation? I don't know. You mean Anladım ama if siz the de two of them came together, what would they talk to each other? Is that what you're What asking? would be their main topic of conversation?
Eğer diyor, yani this is an assumption of course. Öyle bir şeyi farz edelim ki bu Hazreti İbrahim'den başlayan peygamberlik silsilesinin içinden Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i alaraktan karşı karşıya getirsek bunlar birbirleriyle ne konuşurlardı? Nasıl bir konuşma geçerdi aralarında? Bir defa peygamberlik Hazreti İbrahim'le başlamamış. Çok O daha oradan, eskiler. o oradan Çok, başlar. ona söyle. The çok daha prophethood eskilere of course dayanır. started earlier than Abraham. I know, yes. Yes. Ve tahmin ediyorum insanları nasıl tevhid inancına ulaştırırız ve bu insanlığı nasıl mutlu ederiz, mutluluğa nasıl kavuştururuz, onu mutluluğa ulaştırmanın yolları nelerdi diye konuşurlardı. His assumption in that case would be the happiness of the mankind. So they would both debate what they should do in order to bring these different groups of people together so they would be happy living harmoniously with each other. İnsanları peygamberler adına bölmeyi değil, parçalamayı değil, tam tersine peygamberler adına birleştirmeyi anlatırlardı. He thinks the two would discuss not to divide people into different prophethoods, but rather bring the different prophets to the oneness and talk about the oneness and the happiness of the people in one line, rather than separating them into groups. Bugün dünya insanlığının en önemli problemi şirktir. The biggest problem mankind faces in our times is going against the oneness of God, is polytheism. I think they debate this topic. That would be the major consensus of the topic. Okay, another question. Okay. Next, please. Are we going down the line? No, we're just, He's been waiting. I'm sorry. I appreciate your response. Could I ask you, what do you think the answers could be to that conversation that Muhammad and Jesus would have? It's the oneness, it's trying to become one, but what are the answers that we can work with? What are your answers that you could give to that conversation? Peki, bu ikisi konuşurlarken madem tevhide gelmek söz konusu ve böylece mutluluğa ulaşmak söz konusu, dolayısıyla bunun ilacı ne olurdu? Her ikisi hangi formülde anlaşırlardı bu birliği nasıl sağlamak konusunda ve mutluluğa nasıl erişmek konusunda? İnsana Allah'ın kulu olarak yaklaşmak birinci derecede bu. You have to approach God and men as the servant of God. Herhangi bir grubun, bir insanın peşine giden varlık değil, çeşitli sektler, cemaatler, şunlar bunların peşine, tarikatların peşine değil, Allah'ın peşine giden bir insanı yetiştirmeyi hedef alırlardı. He thinks they would agree on the issue as to how this men, the servant of the Lord, should be educated, so they would not be the followers of different sects or tarikats, as we call in this country. So they would be going to the God rather than to different groups of people. İnsanın kulu değil, insanı peygamberin de kulu değil, kendilerinin de kulu değil yani. Doğru, anladım. Allah'ın kulu yapma çabasında olurdu ve ona çağırırlardı. So their message and call would be to God rather than people calling other people to themselves, which these tarikat leaders sometimes do, rather than calling the people to God, but they are calling them to themselves or to prophets, should be avoided. It should be directly to God that the message would be given during this education process. Bunu yaparken öncelikle insan beynine
ve gönlüne inanması için son derece bilgilendirdikten sonra, bilgiyi sunduktan sonra son derece özgürlüğünü vererek yaparlardı. They would do this procedure of education having provided this person with all kinds of freedom. This would not be under any pressure. Okay? It's interesting. Yes, sir. Yeah, you know, I'm enjoying the conversation because to read a book, you can't ask a question from the book. So, Kitabı okurken soru sorulmuyor diyor. Dolayısıyla bu çok hoşuma gitti, bu şekilde konuşabiliyoruz diyor. Evet. so anyway, you said some things which make me to think. Yeah, yeah. Siz bunları söylerken ben düşünmeme neden oldu. Yeah, as we're followers of Jesus Christ, and we know that we've been given that gift through Jesus Christ. So we know in our hearts that we're followers of Jesus Christ. Biz kalbimizde Hazreti İsa'nın takipçileri olarak kendimizi, bunun bize hediye olarak verilmiş olduğunu bilen insanlarız diyor. But there are many Christians who they look like Christians, but in their hearts they're not Christians. They look like Christians, they act like Christians, but they're not Christians. Ama diyor Hristiyanların arasında diyor, yani bizlerin dışında olan bir takım insanlar var ki bunlar bizim gibi kalben bunu hissetmiyorlar, Hristiyan gibi hareket ediyorlar, Hristiyan gibi konuşuyorlar ama kalplerinde bunu tam olarak yaşamıyorlar diyor. Because Bitirsin hocam. Ben yeah, okay. Okay. Because they don't have the gift in their heart. Çünkü onların kalplerinde böyle verilmiş olan bir hediye yok onlara diye düşünüyor. In Islam, you said the true Muslim has the personal piety in his heart. Siz İslam'daki esas elbisenin iç elbise, yani takva elbisesi olduğunu söylediniz. Yes. How does the Muslim know when they have the personal piety in his heart? Bir sıradan bir Müslüman nasıl takva elbisesinin onun gönlünde olduğunu anlayabilir. Soru bu. evet. Bir defa bence dünyanın en büyük problemlerinden biri, Hristiyan aleminin problemlerinden biri, Jesus'a bir yer bulmalarıdır. He thinks one of the problems the Christian world is going through is that they are not sure about the position of Jesus Christ. Çünkü Allah kavramı ayrı bir şeydir, Jesus ayrı bir şeydir. Jesus'ı insan olmaktan ayıramazsınız. Ona bir tanrı kisvesi veremezsiniz. Of course, in the Muslim faith, Jesus is a prophet, and Jesus is a man. Jesus is not God. So he is ruling out the fact that he is being looked upon as God. Bence Hristiyan alemi kendi Jesus'ın Allah'ın oğlu olması veya ona bir tanrılık payesi vermesini sorgulamalı. Şimdi yalnız şunu da söyleyeceğim. Sizin söylemiş olduğunuz soruyu. Yani her şey sorgulanabilir dediniz. Ben onu sonra söyleyeceğim. Sen şimdi Ama benim dediğimi yap, ondan sonra yapacağım. geçelim. Ama buna anlasınlar ki niye sorguluyorsunuz. Tamam, Sizin bunu- tarzınızı anlasınlar hocam. Tamam, şimdi onu söyleyeceğiz sonra. Sen onu söyle. I was discussing with him his style of cross-questioning the belief. He does this with Islam also. So, he says the Christian world must cross-question themselves about their faith. Bu mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bu insanlığın geleceğiyle alakalı bir konudur. Hristiyan aleminin de İslam'ın da. The future of Christianity and Islam is based upon this cross-questioning phenomena. And it must be done. Bizim takva anlayışımızda Allah'a olan samimiyetimiz, ihlasımız, sevgimiz gönlümüzdedir. Jesus gibi bir insanın gönüldeki sevgisi Allah'ın yerini alamaz. The Muslim people, their love is towards God. So, the dress of piety in their hearts
is subjected to God alone, not to a person. Evet. Şimdi benim şeyi soralım. Bence İslam aleminde de sorgulama bakımından yapılacak şeyler var, Hristiyanlık aleminde de. Allah'ın varlığı hariç, peygamberliği hariç, Ve her kitap- şey sorgulanmalı. Ve kitap hariç. Kitap tabii. Kur'an. Tabii. Bak hocam dinliyorum seni. Hı hı. I follow his lectures on television all the time, so I know where he's going to. When he says that, that's why I was trying to tell him that you don't know him as much, so for you to understand his style, I was trying to put this earlier on. But he says the same thing is very true for the Muslim world also. We as Muslims must be able to cross-question everything except Allah, Prophet Muhammad, and the Quran. Everything else is up for cross-question. In order to get rid of all this traditions rather than religion. Aksi takdirde örf ve adetler dinin yerini alıyor. Değil mi hocam? Evet. Onu da söyledim. Evet anladım ama Hristiyan da aynısını yapacak diyorlar. So he thinks the Christians should do exactly the same Evet. on their account. Why is Muhammad excluded from the other prophets He's as not. being off limits for questioning? He is not. Oh, he is the... No, the others are not also excluded. All prophets? All should not be- prophets. Okay, In the Muslim faith, all prophets are equal. okay. We don't take one over the other. Then I misunderstood. Thank you. Şunu düzelttim. Bütün tabii Anladım mı? şeyler aynı seviyededir. Dolayısıyla yani siz Muhammed deyince, Hazreti Muhammed deyince öbürküler ne oldu dedi. Öbürküler de aynı şekilde sorgulanmaz dedim. Onlar da peygamberdir dedi. It is impossible for us, excuse me, it is impossible for us to discuss Jesus as a prophet. It is impossible. Okay. As a prophet dediniz. As a prophet tabii. Yani onu siz prophet kabul ediyorsunuz. Tabii yani onun No. profetlığını tartışmayız biz. We don't discuss that he is not a prophet. He is a prophet. Every other prophet is a prophet, and they're all equal. So we don't hold one more than the other. The line of prophethood is excluded from this discussion, is what he was trying to say. Yes. Yes. I appreciate that you are calling people to go back to the Quran. In the Quran, it talks about the people of the book. Mhm. Yeah? Mhm. And my question is, that's a reference to the people of the book, is the book referring to the Bible, the scriptures, right? Old and New Or, Testament. yes, Torah. The Torah. Psalms of David. Okay. I like archaeology. I like looking at the history and it's the understanding that the book that Christians are using, the Torah, is in Islam seen as being not the book that the Quran referred to. In other words, the book that we are using for the source of our belief is not the book the Quran referred to. My question is, in the history of Islam, or recently, has the Muslim community tried to put forth their version of the book, or tried to... Which book? Of the book, the Torah, Oh, okay. since the belief is that the Christian Torah Mhm. is not right. You see? Yes. Yes. Anladığım kadarıyla I ama know the answer also, but I will let you. That's good. Şimdi hocam, anladım ama biraz işte, daha yani yanlışlık Tamam. olmaması için tam anlayalım, acele etmeyelim. Şimdi tabii bunların ehli kitap diye bizde Kur'an-ı Kerim'de geçen olayın sizin anlatacağınız cevabı da ben tabii biliyorum. Yani bunların kitabını biz nasıl görüyoruz, siz nasıl görüyorsunuz? Yani zaten ne kadarını Kur'an belirttiyse onu kabul ediyorsunuz. Siz bunu söyleyeceksiniz zaten şimdi. Onu bir anlatın. şimdi
Aslında bütün peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam'dır. Ayrı bir din yoktur. According to the Quran, there's only one religion ever since the very beginning of all prophethood. The name of the religion is Islam. İslam. Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın, Abraham'ın, Nuh'un getirdiği dinler İslam'dır. Dolayısıyla sadece biz İslam değiliz. Allah'a inanan, peygamberlik müessesesine, vahiye inanan insanlar İslam'dır. Those people who believe in the prophethood, in the lineage of prophethood, and believe in God, they're all Muslims. And ever since day one. İslam sizlere İslam'ı getirdi. Kur'an sizlere İslam'ı getirdi. Kur'an'ın içerisinde hem İncil'i hem Tevrat'ı ve diğer peygamberlerin kitaplarını bulursunuz. 5'te 3'ü. Kıssadır. Mesela. Kısa demeden 5'te 3 oradadır. So, his estimate, 60% of the Quran, 5/3, 3/5, I'm sorry, of the Quran is stories from the Old and the New Testaments, talking about all these prophethoods before Muhammad and bringing the message to the day of Muhammad as an advice of why it happened. So a greater part of the Quran is based on the Old and the New Testaments. In fact. Eğer siz Hz. İsa'ya gelen vahyi, Hz. Musa'ya gelen vahyi arıyorsanız Kur'an'da var. If you're looking for the revelations that came to Moses and Jesus, they're in the Quran. Ben onlara mümkünse Kur'an-ı Kerim'i tarafsız bir gözle incelemelerini ve orada kendi Müslümanlıklarını, kendi İslamlarını bulmalarını tavsiye ediyorum. His suggestion is that if you read an And research. unbiased Quran translation and do some research on the topic, you will find out how much of it you believe in yourselves. En yur İslam. And then you will know how much of an Islam you are or not, based on that research. Maide 83'ü, 82'yi söyleyelim mi hocam? Bu konuda. Bakalım sorular gelsin. Peki hocam. Evet. Okay, next question please. Yes, according to the Quran, and it's not. I'm happy to have a Quranic scholar from the Quran, but according to the Quran, what should the relationship between Islam and the other people of the book, the true followers of Christ? What is that relationship? How is that relationship? How should it be, you mean? How should it be according to the Quran? How does the Quran talk about the true followers of Jesus Christ as people of the book? I know there are many people. Deminki yere hocam, söylediğim şey. Nasıl olacak peki o zaman Kur'an-ı Kerim'in köküne inen bir ilim adamıyla karşı karşıya olduğum için çok mutluyum. Dolayısıyla Kur'an'a göre soruyorum. Bu ehli kitap ve onun takip ettikleri İsa Aleyhisselam ile Müslümanlık ne şekilde olmalıdır birbirleriyle ilişkiler? Şimdi tek Allah'a inanan If they believe in one God ve peygamberlik vahiy müessesesine ve ahirete inananları and those who believe in the hereafter and in the lineage of prophethood, iman edenler diye hitap eder Kur'an. the Quran calls them those who are believers. İman edenler. Ve Kur'an ister ki Hz. İsa'yı kabul ettikleri kadar Hz. Muhammed'de kabul etsinler. Peygamberler aramıza bizi ayrılığa götürmesin, birliğe götürsün. And the Quran suggests that prophethood should not divide us, but should bring us to unity, to the oneness. And we should come together, is what he's saying. Yani Hz. İsa'ya inandıkları kadar Hz. Muhammed'e de And inansınlar as much ister. as, and the Quran would like
that you believe in all the prophets in the that are mentioned in the Old Testament, you should also believe in Muhammad as a prophet as well. Ben Hazreti İsa'ya ne kadar inanıyorsam, onlar da Hazreti Muhammed'e o şekilde, o derecede inanmalılar. He thinks as much as he believes in Jesus Christ, you should believe at least in that much in Muhammad as well as a prophet. Burada olan sorun şu, Muhammed'i peygamber olarak kabul edip etmeme meselesidir. Then the next question arises, would you accept Muhammad as a prophet or not? Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinde bir ayet vardır. Der ki, Hristiyanların içerisinde öylesine din adamları, keşişler vardır ki, Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu anlar ve gözlerinden yaşlar akar. Onların içinde keşişler ve papazlar vardır ki onlar en yakınlarıdır. Bize sevgi bakımından En yakın. en yakınıdırlar. Evet. Chapter 5, Maide, verse 82 and 83 says, amongst the people of the book, those who are closest to Muslims call themselves Christians, especially amongst them there are priests. When they hear the word of the gods, tears take place in their eyes and they accept what they hear. Önemli olan nokta insanların gönlünün açık olması, değişime açık olmasıdır. Bu şuna benzer. İnsanlar yeni fikirlere açık olmalıdır. People must be open to new ideas. Aynı şekilde dini bakımdan da peygamberlere açık olmalıdır. They must be open to all the prophets. Tıpkı Hz. İsa'dan 600 sene sonra gelen Hz. Muhammed'e de açık olmaları gerektiği gibi. Öncekileri olduğu gibi. Yani reddetmek anlamına değil ki. Tabii. Yani geçmişi reddetmek değil ama geleceğe açık olmak gerekiyor. Tıpkı bir bilimin buluşuna açık olmak gibi. Mesela biz matematiği ilk çıkaran kişiyi reddetmiyoruz ama o seviyede matematik kalmamalı. İleriye gidiyor ve ileriye açık oluyoruz. From the standpoint of scholarly thinking, like science keeps advancing, and math is not the math it used to be several hundreds years ago, and it keeps advancing, prophethood is the same. The message has gone through different prophets, and as much as you accept prophets before Jesus Christ coming, that one should be open to accepting the newcomers at the same time, if they bring the true message of God. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i inceledikleri zamanda eğer bu kitap Allah'tan gelmemiş olsaydı, Hz. İsa'nın doğuşundan tutunuz, annesi, annesinin annesi, bu kadar detaylı bir şekilde onu açıklayan ve onun gayrimeşru bir çocuk olmadığını söyleyecek kadar Hz. Meryem'in namusunu garanti altına alan bir kitap, vahyin dışında ne olabilir ki? Sen bu kadar bana çok söyledin hocam, şimdi bir dakika. He says, if Quran was not the message of God, how would Muhammad know when these things happened a long time before him, that the way Jesus Christ was born, that the issue of Virgin Mary's chastity became an issue in the neighborhood where she lived, and that she was a chaste woman, and that Beşik'te konuştuğunu söyleyeyim, and that he spoke in his cradle. This is the Muslim understanding, because she was given by God the order to keep silent, susmak
emri verilmişti. To keep silent. So he spoke instead of her being an infant in the crib. That he said that he is the prophet. He has brought the message of God. So the people thought they should not degrade Virgin Mary as if she was not chaste. So all of this in detail is given in the Quran to make those people of the book, as well as Muslims to think that what happened at that time, and all these stories are not just stories. They reveal history and they reveal a message to today. This is his mission. He brings these stories to today's life. 80% of his 21-volume book, Interpretation of the Quran, is original. You cannot find it in any other tefsir. %80'ini başka tefsirde bulamayacağınız orijinalliğin sebebi bunların bu kadar detayla bugüne getirilmesinden kaynaklanmaktadır dedim. Doğru mu? Doğru. Correct. Another question. Burada I taught at the university for 12 years. In fact, there's another man here as well. 12 yıl üniversitede hocalık yaptım. And I taught religion courses. Din, Which university? din, It was in the States. Amerika'da. As I taught different faiths, Islam, Değişik dinleri okudum. Buddhism, Hinduism, Taoism, humanism, Christianity, animism. İslam. The little I know, I didn't know but I taught a little bit. Biraz da onu bildiğim kadar okuttum diyor. Yani bütün dinleri okuttum, dünya dinlerini okuttum diyor. And even Christianity. I finally had to tell the students that there is no way for me to prove the truth of Christianity, or the truth of Islam, or the truth of Buddhism, or the truth of Hinduism. It is a faith issue. Hakikatin ne olduğunu öğretemiyorsunuz. Bu bir inanış meselesi. Talebelerime her şeyi öğrettim ama hakikati öğretemiyorum. Bu sadece inanışla. So it's more dogmatic is what you're saying in that case. Well, I think finally it becomes a matter of my faith. I have to accept the religion I follow by faith. Evet, inanış mutlaka inanmakla kabil oluyor. Yani başka türlü bir şekilde hakikati önüne konamadığı için, because there's lots of unseen and all of that, you cannot prove to people. That's what you mean by reality. So you find the same in the Islamic faith, that finally you can't prove it. It really does need to be a matter of faith. Bu gene neticede İslam'da da inanışa mı bağlı? Yani ispatlanamıyor bir takım şeyler, görülemeyen şeyler var. Yani inanışla mı alakalı? İslam'da da aynı mı durum diye soruyor hocam. İslam'da önce bilgi verilir. First Bilginin- information is provided in Islam. Ardından iman meydana Then gelir. comes faith as a result of the information provided. Siz hakikati beşeri görüşlerde bulamazsınız. You cannot Hakikati Allah find, gönderir. you cannot find truth in humanity. You cannot find it in between the human beings, but the truth is at the level of God alone. Eğer insanlar, beşeri manada insanlar hakikati bulabilseler de o zaman vahyin gelmesine lüzum kalmaz. If people could find the truth within the people, then there would be no reason for revelation to come. Çünkü insanların görüşleri, bakışları, inanışları, yönelişleri farklıdır. O zaman herkese göre bir din olmuş olur. Oysa ki herkese göre bir din olmaması için, herkese göre bir hakikat olmaması için Allahu Teala müdahale ediyor ve vahyi gönderip hakikat budur diyor. You cannot have religion from the standpoint of everybody. There's one faith, one religion, and that's the truth coming from God. Otherwise, it would be many truths based on
human points of view. Aslında Allah bize önce bir vahiy göndermiş, akıllı. The first revelation He sent to us is the mind, is the intelligence Vahiy, He's provided us with. o aklın içindeki hakikati ortaya çıkaran bir faaliyettir vahiy, bir güçtür. Revelation is a power which is within this intelligence that is provided with us, that you find it within the intelligence that makes us realize the truth coming from God. Çünkü akıl hakikati bulmaya yönelik programlanmıştır Allah tarafından. Because God has programmed us in such a way that our intelligence will lead us to find Him. Çünkü insanlar tarihte ve günümüzde aklın önüne engeller koyuyor, obstacle'lar koyuyor. Bu nedenle akıl gerçeğe, hakka ulaşamıyor. İşte vahiy bu engelleri aradan kaldırıp aklı hakikate doğru akıtıp onu yakalamasını temin ediyor. Because mankind usually puts obstacles between the truth and himself in the history of mankind. So it becomes difficult for men to find the truth on his own. This is why the revelation has come, to eliminate these obstacles, so the connection can be made between the living and the truth. İşte hakikate ulaşırken orada bir takım karanlık noktalar vardır. O karanlık noktaları da imanla hallediyoruz. On the way to truth, there are some dark points. And those dark points can only be overcome by faith. Bu sefer devreye iman giriyor. Akılla kitap, vahiy ve iman oluşunca işte insan hakikatin peşine ve hakikati yakalamaya gidebiliyor. So during those dark points, the mind combines itself with the book and the faith and finds the truth. Çünkü kaderde iman olan yerde, bilginin bittiği yerde iman başlıyor. İşte o kaderde insanın acziyetini o karanlık noktalar belirliyor. Aman hocam şimdi zorlaştı bu iş. My goodness. Dark point, Şimdi bir dakika, bunu bir daha alalım hocam. Birer alalım. Allah bir takım kara noktalar koydu. İnsanın çözemediği. Man İşte cannot orada solve iman those meydana geliyor. dark points. That's where faith takes shape. Ve insanın acziyetini insana hatırlatıyor o karanlık noktalar. And those dark points remind the human being his weaknesses. Aksi takdirde insan kendini Allah olarak kabul ederdi. Otherwise, men might be feeling that he was like God himself. One thing I should also say, he is mastered on sociology and psychology. I'm sure you've read. So it's not just teaching religion. It's why 12,000 pages he's been able to write. Yes. Yeah, I heard now that to understand the whole religion we need faith. Mm-hmm. But how this faith comes? Is it something that I can make myself, or does it come outside of me? Or? How does it arrive to you? Yes. Is it benim yarattığım bir şey mi veya dışarıdan gelen bir şey? Bu inanış benim yarattığım bir şey mi, bana dışarıdan mı geliyor diye soruyor. Çok güzel Türkçesi. Allah insan denen varlığın projesini yaptığı zaman yaratırken tıpkı akıl, tıpkı duygularımız, sevgimiz gibi, içgüdülerimiz gibi insanın içinde bir inanç duygusu yerleştirmiştir.
God, while He was building the human being, one of the things He has placed in us, like intelligence, is the factor of faith. Ondan sonra biz eğitimle o inanç duygusunu yönlendiririz. Doğruya veya yanlışa akıtırız, yön veririz. So then the educator will lead that belief factor in the person, showing the truth, the good and the bad. That's when it finds its objective, with this education provided at that point. Tıpkı cinsel içgüdü gibi It's very much like the sexual instinct. belli bir yaştan sonra cinsel içgüdü kendini gösterir. Siz bu içgüdüyü eğer cinsel eğitim alırsanız doğruya yönlendirirsiniz. Eğer bu eğitimi almazsanız cinsel içgüdü sapık yola sapar. If you get the correct education when you have this sexual instinct at a certain point of one's life, then it will go in the right direction. Otherwise, it will deviate from its objective and go into the wrong directions. İnanç duygusu da aynen böyledir. The faith is very much like the sexual instinct in that case. So if you give the correct training, education, and you train that feeling, it will go in the right direction. But Demek it's already in you, is what he's saying as an answer. to inanç duygusu, Allah veriyor. inanç duygusu içimizdedir. Fakat onun geliştirilmesi eğitimledir. Yes. Educator must do the advancing of this feeling that's already inside, the faith instinct. Okay, başka? Great question. Yes, next one, please. We had somebody tell us this week that to be Muslim is to be fatalistic. What does that mean? Can you tell me what it means first? Then I will translate. Predestined. What do you mean by fatalistic? Predestined. We don't have choice. God. What will happen will happen. What will happen? That it's the will of God's Allah for will. things to happen and Whatever we are not. happens is the will. That boy needs him. Okay, well, No, no, I will Yeah. translate. Yeah. Birisi demiş ki, kaderci olmak lazım, Müslüman olmak için demiş. Şimdi o size ihtiyacı var o çocuğun, bunu onlara söyleyen bir Türk söylemiş anladığım kadar. Bilmiyor tabii işin, yani kaderin ne tarafının ne kadar kendimize ait, ne kadarının başkasından olduğunu anlamadığı için kaderci bir Müslüman bunlara demiş ki Müslüman olmak için kaderci olmak lazım demiş. Siz Yok ne ya. düşünüyorsunuz? Yes. Önce kaderin ne olduğunu anlamak gerekiyor. You have to understand what destiny is first. Kader, Yüce Allah kainatı yaratırken, yaratmadan önce, Before he created the universe, God the Almighty, onu bir projelendirmiş. Nasıl gezegenleri nasıl koyacağını ve dünyayı nasıl yaratacağını, dünyanın üzerinde insanları, varlıkları, canlıları nasıl koyacağını, yaratacağını projelendirmiş. Allah the Almighty made this project while he was creating the universe, how the world, planet Earth should be, how men should be on it at that time. Bu kaderdir. That's called destiny. Elma elmayı verir, armut armutu verir, insan insan davranışı sergiler, yılan yılan davranışı sergiler. Bu onun kaderidir. What's destiny for an apple is to be an apple, for a man to be a man, a snake to be a snake. Ama That's the destiny. insan eğitime açık, değişik davranışlar sergileyebilen, kendi özgün iradesi olan bir varlık olarak projelendirilmiştir. In the projection of the humankind, we are open to change
versatility, and to be educated. İnsan için Yüce Allah biyolojik yapısında nasıl mikroba açık bir boyut ve ilaçla tedaviye açık bir boyut koymuş ise Takvayı da öbür taraftan koymuş. diğer taraftan da onun manevi yapısında şeytana açık, kötüye açık ve onu engelleyen bir boyut da koymuştur. So God has placed as a physical being that we are open to certain illnesses like germs. He's also placed in us a moral aspect, and we're open to the evil. We're open to the devil. And evet, açık. Evet. İşte bu kaderin kendisidir. This is what destiny is. Fakat kader aynı zamanda eğitilmeyi de getiren bir anlayıştır. So destiny also brings the education onto the table. Çünkü biz kötülüklerimizi alın yazısı yapamayız. We cannot make the evil things our destiny. We can if we want. Onları biz kendimiz üretiyoruz. Allah'a mal edemeyiz. We cannot say this is from God. It's our decision. We go either the good or the bad way. Size bunu söyleyen kişi kaderin ne olduğunu bilmiyor. So the person who ever told you this doesn't know what destiny is. Okay? Bir şey daha söyleyelim mi hocam? Sen iyi istersen iyi yaratır, kötü istersen kötüyü yaratır. Burada bu lazım değil mi? İnsanın özgürlüğü bakımından, Tabii. insanın özgürlüğü bakımından meseleye bakarsak, Allah şöyle bir projede koymuş, kaderde. Kul, insan iyi isterse iyi yaratır Allah, kötüyü isterse kötüyü yaratır. Önce kulun isteği devreye girer, ardından Allah'ın yaratışı. So in the Muslim understanding, Quranic understanding. işte Muslim, Quranic. in the Now Quranic, we're the translator. Good thing you know the language. well, to me, I'm a Muslim, and there's only Quran. So, Okay, Quranic. in the Quranic understanding, Ha. the person has to desire. That comes first. And then God will create accordingly. The Creator creates the whole time. It's not just created and it's finished. It's continuous. Kullarının insanın isteğine, arzusunu dikkate almayı da kaderde koydu kendisine Allah. Bir dakika hocam, bitiyor mu? Şuna bir bakayım. Bir daha söyleyin lütfen hocam. This is almost finishing. Can we take time out 2 minutes and change? Thank you. Bunu ben bir değiştireyim. Explaining something? Yeah, Bir şey anlatıyordunuz, yarım kalmıştı hocam. Let's finish this first. Siz bir şey mi anlatıyordunuz hocam? Arkadaşlar söylüyordum. He was explaining to you. Allah kullarının, yani insanların isteklerini, sorunlarını, problemlerini dikkate alarak onları idare edeceğini kendine yazdı, görev olarak yazdı. Allah has written as a duty to himself that he will take care of the problems of mankind. That's his duty, to look after and take care of the problems of mankind. How is one able to be certain or at peace that their faith and their pious living has been enough to please Allah on the day of judgment? He's not.
Bir kişi nasıl emin olabilir kendi takva içindeki yaşantısının Allah'a hesap verdiği günde onun karşısına çıktığı zaman gönlünü nasıl rahata erdirebilir bu konuda? Ahirete iman edecek He has to believe in the hereafter. ve hiç kimse kendini garanti göremez. No one can see himself or herself guaranteed. Korku ile ümit arasında bir dengede olması lazım. The person must be in a balanced situation in between fear and hope. This is the Müslüman şahsiyeti. This is the character of a Muslim person, how it should be. Connecting to this, you mentioned today happiness as one of the things that Jesus and Muhammad would be talking about. And the Greeks also were talking about happiness, the philosophers, Plato, and then Aristotle developed that with virtues and so on. And connecting to this last part, would you reflect about happiness? What's the meaning of happiness when a person lives in and needs to follow a balance between fear and hope? Where is happiness fit in that Within. balance? Şimdi bu mutluluktan bahsettiniz. Mutluluk daha önce eski Yunan'da da Eflatun ve Aristo'nun zamanında da tartışılan konulardandı. Fakat sizin bu tarifinizde korkuyla ümit arasında ortadaki bir balans noktasında bulunması, içinde mutluluğu nereye yerleştiriyorsunuz? O nerede bulunmalı? Bu ortamın içinde, bu dengenin içinde mutluluk nereye oturmalı? Mutluluk akıl ve gönül dengesi içerisinde yerini bulur, oradan doğar ve oradan insan davranışlarına, ahlakına, insan ilişkilerine uzanır, yansır. The birthplace of happiness is the meeting point of the heart and the mind. Where the birth takes place is where happiness starts to form, when the two come together. Ve buradan topluma yansır. And then it's reflected onto the community from that point onwards. Like the person must be happy with himself before he's happy with the family and the community. The same part, like we discussed. Tıpkı biyolojik yapımızda olduğu gibi bizim vücudumuzun hücreleri sağlıklı organları sağlıklı çalıştığı zaman nasıl bir sağlık bakımından mutluysak manevi hayatımızda beyin, gönül ve nefis de bir barış içinde yaşarsa ve insanla insan birbirinin hayatına saldırmazsa, yanlış yapmazsa işte o zaman vücuttaki mutluluk gibi manevi hayatta da sosyal hayatta da mutluluk yakalamış olacaktır. In our biological system, when we feel healthy, that means every organ is functioning properly. To be able to reach to the same level in our mental mind, in morality, our heart, our brain, and our inner self must be at peace with each other. So when that materializes, it will be like the health in the body when it happens. Sizin dişiniz ağrırsa bütün vücudunuz ağırmış gibi hissedersiniz ve rahatsızsınız. Mutluluğu kaybettiniz biyolojik olarak. İşte toplumda da gruplar veya fertler birbirlerine sancı vermezse orada mutluluk yakalanır. When your tooth aches, your whole body feels it. So when there are groups in the community which is like the toothache, then the community is not at peace, is not at rest with each other.
If I may, only just a bit of piece. What does the fear factor, or how does the fear factor help or not in pursuing happiness? Buradaki bahsedilen korku ve ümit arasındaki dengedeki korku mutluluğu ne şekilde etkiliyor? Ne şekilde bir ilişki var aralarında? Bu korku ahirete yöneliktir. This fear is subjective to the hereafter. Bir insan bu dünyada şu davranışları yapıyor ama bir gün ahirette bunların sorgusunu vereceğim diye korkuyorsa, Görüyormuş gibi. Korkuyorsa işte burada gerçek iman kendini göstermiştir. Ahlak da kendini göstermiştir. EGS değil mi hocam? EDS. EDS tamam. Anlatın. Ama ahirete iman diyoruz. Tamam. For starters, you need to have belief in the hereafter. It's like this new automated system we have for traffic, EDS. They take your picture if you go through the red lights. Okay? So more people are fearful and they stop more now at red lights. So if the fear for the hereafter is like God is seeing me now and is like taking the picture and I will be subjected to everything I have done wrong. So if you refrain from doing the evil, that's the fear. It's not like you're afraid. But bir de üzmemek için Allah'ın olan sevgisinden değil mi hocam aynı O takva. O takva. And in piety, there's... Bu ahlakın kaynağına ahirette sorgulanacağımız, bütün davranışlarımız sorgulanacağı ilkesini, inancını koymamız gerekiyor. One has to place at the fact that we will be answering to everything good and bad we have done on this earth, on the hereafter. We have to place this at the very bottom. Okay. Yes, anyway, I've enjoyed very much hearing your interpretation of the Quran, and it seems to me that if the whole Muslim world was interpreting the Quran and following the Quran, as you've stated, many of the problems would disappear in the Muslim world. What is the problem that not everyone is reading as we've been explained, so that it's not unified, or that maybe people are not reading the Quran, or what are the problems so that they don't understand? Şimdi siz çok güzel anlattınız. Bu anlatışınızda bir problem olmaması lazım Müslümanların arasında. Ama Müslüman dünyasına baktığımız zaman problemler görüyoruz. Acaba onlar Kur'an'ı doğru okumuyorlar mı? Yoksa başka bir yollardan mı ulaşıyorlar buraya? Yani bu aradaki anlaşmazlık İslam dünyasındaki bunun sebebi nedir? Kur'an'ı gölgede bırakmışlar. They have put the Quran in shade. Kendi meselelerini kendileri çözeceklerini zannediyorlar. They think they can solve their own problems. Çok kötü bir sekülerizm anlayışı. It's a bad secularization understanding. Dolayısıyla Kur'an'ın ve Allah'ın etrafında toplanmadıkları için, Because they're not unified around God, Allah. Kur'an'ı doğru dürüst anlamadıkları için, Because they don't understand the correct, proper translation of the Quran. hocalar da Kur'an-ı Kerim'i doğru anlatmadıkları için, Because most of the teachers do not teach the correct like he does. mezhepleri din haline getirmiş olmaları, They have made these sects, these tarikats, as if it is the religion itself, Hristiyanlık aleminde olduğu gibi, like in the Christian world. problemler buradan This is kaynaklanıyor. where the problems are coming from. Eğer Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığım gibi anlatsalardı, Olmaz. hayata geçirselerdi, bu soruyu sormayacaktınız. If the Muslims had lived the Islam that's in the Quran, you wouldn't be asking this question. Bir şey ilave etmem lazım. Sizi yetiştiren
önceki hocalarınız da sizi böyle yetiştirmedi. Son zamanlarında siz daha ilk başından beri sorguladınız bana anlattığınız kadar. Ama sizin hocalarınız da siz değildi. Yani size gelene kadar siz çok evrelerden geçtiniz ve doğruyu çok sonra öğrendiniz. Bugünkü geldiğiniz doğruyu bulmanız, yani şu Çok seviyede sancılı olmuş. bulmanız çok sancılı oldu değil mi hocam? Şöyle. He's had a lot of pain to arrive where he is. His teachers were not like him. The teachers that he is not agreeing with today, some of them were his own teachers. He used to debate with them because he kept cross-questioning everything. That's in his character. He's from the Black Sea. Okay? Yes. So this is why it took him a lot of years to come to where he is now. His path to Islam has not been with ease. He's had a lot of pain going through. Bu bakımdan kendilerine şunu tavsiye ederim. Hem Kur'an, hem Gazali, hem Descartes. Bu iki filozofa ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsalar, ne diyor Descartes, Fransız filozofu Descartes? Beynimizi önce temizleyeceğiz. Eski düşüncelerimizi bir tarafa atacağız. Sıfırdan başlayacağız ve o zaman Allah'a varacağız. İşte metot üzerine konuşmalar kitabı budur. If you want to arrive the way he arrived to where he is, in philosophy you must go to the French Descartes and to Ghazali, and İslamic philosophy. Islamic philosopher, and clean up all that's in the mind and start afresh, at zero, nothing in there, from the ground level, and then build on it, whatever the fate must be. That's how you must arrive. Get rid of all the wrong information, clean it up, and start from the beginning, from the scratch. Temizlemeden bir demirin pasını temizlemeden Allah'ın boyasını boyayı süremezsin. süremezsiniz. Tamam hocam. Ve gönülden ve beyinden yanlış fikirlerin pasını silmedikçe gerçek boyayı koyamazsın. Unless you get rid of the rotten part on the paint, you have to scratch it out. And then you can put the paint of God as a coating on it. If you put it directly on it, it's not going to work. Hakikatin bilgisi bizim paslı beyinlerimize, gönüllerimize inmiyor, gelmiyor. So the truth does not come into our polluted minds. There's pollution there, and it's not reaching us. So we have to cleanse all this pollution before we receive the truth. Bu bakımdan Alman filozofu Herbart'ı da tavsiye ederim onlara. Kim? Herbart. Herbert. Ha. The German philosopher Herbert, he thinks is good on this issue as well. Herbert der ki, beyne giden yol tek yönlüdür. Herbert said Mind. that the way to the mind is only one directional. Goes in. Beyne giden bilgiler, duyumlar, içerideki bilgilerle uyuşamazsa geri dönemezler, ölürler. So this one-wayness of the brain acceptance, accepting these new ideas, if it meets with old ideas inside, there's no way to turn back. If you have not cleaned what's already inside, they will die, because there's no way out. That's what Herbert said. Okay. Evet. In your opinion, is it possible for Christians and Muslims to live, to worship side by side, mosque, Christian church, in Turkey or even in America? That those two groups could be side by side, live together side by side, worship together side by side, but keep their identity as a follower of Islam or a follower in Christianity. Christianity in the church
Christianity, Church. and Muslim in the mosque. Right, and even on the same corner, one across the Aynı street is a köşede yan Christian church yana from the mosque. birbirleriyle Is that nasıl possible? yaşarlar diyor. Yaşarlar mı, ibadet ederler mi? Yaşarlar, ibadet de ederler serbestçe. Ha. Nasıl olacak böyle Ya. istedik? Kur'an'a göre yaşamalılar, yaşamalılar. According to the Quran, they must live together. Hmm. Ben buna cevap vereyim mi hocam? Tarihi Tabii. olarak. Thank you. Historically, Brian might remember this because I came into the subject in the Marmara University during the topics as well. For 400 years, the Ottomans controlled the Middle East, the Holy Land. Okay? No one had problems. This is between 1517 until 1917. But now there's lots of problems. So history has proven to us that there can be a way out. And 400 years is not 4 years. So I think we have to go back to 1517 and study what they have done for this to happen. Because in fact, you may go to Greece, Turks and Greeks, they have not gotten along beautifully in the 20th century or before that. Some of it is because religion, some of it is because of historical neighborhood. Şunu söyleyeyim ona. Biz Müslümanlar olarak Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'i aynı gönlümüzde yaşatıyoruz. Orada zaten onlar var. Onların salihleri biz birbirimize yanlış olarak düşman oluyoruz. Biz onları, yani onların yolundan gidenler yani. Evet. Birbirimize düşman oluyoruz. Yoksa bizim gönlümüzde Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed orada. Yan yana. Yaşıyorlar. In our hearts, Jesus Christ and Mohammed, they live together in peace. But the followers sometimes, they have problems. Because they don't understand the book like he does. Okay. So it's very possible. In Claremont, I went to the church. Onlar da made a Hazreti speech. Muhammed'i gönüllerine yaşatırsa, Hazreti İsa ile beraber peygamber olarak yaşatırlarsa no problem. Biz zaten yaşatıyoruz. We have allocated both of them in our hearts. If you can do the same, then there would be no problems. Along this same line, and then Kari has a question, but are you teaching your students that they can still be 100% a good standing Turkish citizen and be both a Turkish Christian and a Turkish Muslim, an ethnic Christian Turkish, that they could be either one? In other words, can you be a good citizen of Turkey, be an ethnic Turk, and be a Christian? Anladım ama biraz... Devletin siz nasıl öğretiyorsunuz? Yani sizin yaklaşımınız nedir? Devlet vatandaşlarına Hristiyan olsun, Müslüman olsun ne pozisyonda olmalı? Yani iyi bir vatandaşlığın içinde dinin rolü nasıl, ne olmalıdır? Devlet kendi içindeki farklı inançlara mensup olan insanların kavga etmemeleri için var olan bir güçtür. The state is there so people of different faiths don't have problems with each other. That's the role of the state. Zaten eğitilmiş farklı inanca mensup insanlar eğitilmişse o zaman ahlakın en önemli konularından birisi saygı devreye girer ki o zaman zaten kavgaya lüzum kalmayacaktır. If these people are morally educated, whatever faiths they represent, and they respect each other, then there's no point for fighting. And that's what happened in the 400 years. Bütün kavgalar, münakaşalar cehaletten çıkıyor. All this fighting is because of ignorance, because of not knowing, number one, your own faith, number two, faith of the other people. Dinde fanatizm
ve başkasına din üzerinden düşmanlık yapma çok tehlikeli, çok kötü bir şeydir. It's a very dangerous thing to take people as an enemy because of their religious difference. Çünkü din ocağı barış ocağıdır. Kavga, düşmanlık ocağı değil. Because in religion there is no place for fighting and animosity. It's a place of peace. Biz düşmanlık yaptığımız zaman bilmeliyiz ki dinimizden uzaklaşıyoruz. When we show these reactions of animosity, it's like we are distancing ourselves from the faith. Bu tip tartışmalar şüphesiz bunun yeri üniversite olmalıdır. Çünkü Must be done in the universities. Çünkü üniversite ismi, bu kelime, bu kavram zaten evrensel düşünme, iyi öğreten müesseselerdir. Because university is where they teach how to think universally. Bunun dışına çıktığınız zaman da evrenselliği kaybedersiniz. If you go outside of that, you would lose the universality. Böyle evrensel konuları evrensel bir müessesede tartışabilirsin. Çünkü üniversite sorgulayan yerdir. Because the university is where the cross-questioning begins. Üniversite insanı körü körüne iman eden adam değildir. You cannot believe blindfolded being a scholar in the university, excluding some people Çünkü probably. üniversite camiasının imanı bilinçlidir. Because their information depends on hard facts in the university. Okay? Thank you. Thank you so Right, much right. for taking your time during this special time of Ramadan and for being so hospitable to this group and for this conversation. I think there is a question. Okay? Is there a question? Let's have one more question. You can ask. What are you thinking about this word, tahrif? What does it mean for Muslims? Which word? Tahrif. Tahrif. Tahrif etmekten neyi anlıyorsunuz diyor hocam. Eski çağlarda krallar din adamlarına baskı yaptı. Kendilerine uymayan kutsal kitabın ayetlerini değiştirdiler. İşte bu bir tahriftir. Based on, in the old kingdoms, people have changed the texts, religious texts, Kralların baskısı. because of the oppression applied by the kings. Like in the Old Testament. Bir örnek vereyim size. Eğer Kur'an-ı Kerim bizim elimizde olmasaydı, bizim beynimizde by heart, memorize by heart olmasaydı, bundan 2 sene evvel bizim hükümetimiz zinayı suç olmaktan kaldırmıştı. Eğer Kur'an elimizde olmasaydı, bu da Kur'an'a girerdi, o zaman tahrif olurdu. 2 years ago, the Turkish government accepted adultery not as a crime. So if the Quran was not in our brains and it was not memorized, it could well be placed in the Quran for the future generations. And this would be a tahrif, a change of the truth, is what Çünkü tahrif Kur'an'a göre means. zina suçtur. Because according to the Quran, still adultery is a crime, is a sin. I'm sorry, not a crime today, but a sin. Yazının olmadığı, kitapların çoğaltılmadığı dönemlerde işte kralların baskısıyla kutsal kitaptaki ayetler değiştirilmiş. So, when in the days there wasn't enough books written around, changes took place as a result of such actions. And that's called tahrif. This is tahrif. I think we should wrap this up. Thank you. Evet.